is 7, knowledge of the absolute, and verse 3. 7. bölümden okuyoruz ve 3. kıtayı okuyacağız. Bu mutlağın bilgisi bu bölümün ismi. So I wrote it in you can follow easily. I say the verse and you try to repeat if you can. Manuṣyāṇāṁ sahasreṣu kaścid yatati siddhāye yatatām api siddhānāṁ kaścid vetti tattvataḥ. Tahtada yazıyor pardon. Okuyup tekrar edebiliriz. Biz de takip edebiliriz oradan. So please you can repeat after me. Manuṣyāṇāṁ sahasreṣu. Lütfen arkamdan tekrar edin. Manuṣyāṇāṁ sahasreṣu. Manuṣyāṇāṁ sahasreṣu. Manuṣyāṇāṁ sahasreṣu. Kaścid yatati siddhāye. Kaścid yatati siddhaye. Kaścid yatati siddhāye. Kaścid yatati siddhaye. Yatatām api siddhānāṁ. Yatatām api siddhānāṁ. Yatatām api siddhānāṁ. Yatatām api siddhānāṁ. Kaścin vetti tattvataḥ. Kaścin vetti tattvataḥ. Kaścin vetti tattvataḥ. Kaścin vetti tattvataḥ. Manuṣyāṇāṁ sahasreṣu. Manuṣyāṇāṁ sahasreṣu. Kaścid yatati siddhāye. Kaścid yatati siddhaye. Yatatām api siddhānāṁ. Yatatām api siddhānāṁ. Kaścin vetti tattvataḥ. Kaścin vetti tattvataḥ. Manuṣyāṇāṁ sahasreṣu. Manuṣyāṇāṁ sahasreṣu. Kaścid yatati siddhāye. Kaścid yatati siddhaye. Yatatām api siddhānāṁ. Yatatām api siddhānāṁ. Kaścin vetti tattvataḥ. Kaścin vetti tattvataḥ. Manuṣyāṇāṁ sahasreṣu. Manuṣyāṇāṁ sahasreṣu. Kaścid yatati siddhāye. Kaścid yatati siddhaye. Yatatām api siddhānāṁ. Yatatām api siddhānāṁ. Kaścin vetti tattvataḥ. Kaścin vetti tattvataḥ. Please you can repeat. Siz de tekrar edebilirsiniz. Manuṣyāṇāṁ sahasreṣu. Manuṣyāṇāṁ sahasreṣu. Kaścid yatati siddhāye. Kaścid yatati siddhaye. Yatatām api siddhānāṁ. Yatatām api siddhānāṁ. Kaścin vetti tattvataḥ. Kaścin vetti tattvataḥ. Manuṣyāṇāṁ sahasreṣu. Manuṣyāṇāṁ sahasreṣu. Kaścid yatati siddhāye. Kaścid yatati siddhaye. Yatatām api siddhānāṁ. Yatatām api siddhānāṁ. Kaścin vetti tattvataḥ. Manuṣyāṇāṁ sahasreṣu. Manuṣyāṇāṁ sahasreṣu. Kaścid yatati siddhāye. Kaścid yatati siddhaye. Yatatām api siddhānāṁ. Yatatām api siddhānāṁ. Kaścin vetti tattvataḥ. Kaścin vetti tattvataḥ. Oh, please. Manuṣyāṇāṁ sahasreṣu. Manuṣyāṇāṁ sahasreṣu. Kaścid yatati siddhāye. Kaścid yatati siddhaye. Yatatām api siddhānāṁ. Yatatām api siddhānāṁ. Kaścid vetti tattvataḥ. Kaścin vetti tattvataḥ.
manuṣyāṇāṁ. Go. sahasreṣu. manuṣyāṇāṁ sahasreṣu. Kaścid yatati siddhāye. Kaścid yatati siddhāye. Yatatām api siddhānāṁ. Yatatām api siddhānāṁ. Kaścin mam vetti tattvataḥ. Manuṣyāṇāṁ sahasreṣu. Manuṣyāṇāṁ sahasreṣu. Kaścid yatati siddhāye. Kaścid yatati siddhāye. Yatatām api siddhānāṁ. Yatatām api siddhānāṁ. Kaścin mam vetti tattvataḥ. Kaścin mam vetti tattvataḥ. So out of many thousand among men, one may endeavor for perfection, and of those who have achieved perfection, hardly one knows me in truth. Şila Prabhupāda'nın çevirisi, binlerce kişinin içinde bir kişi mükemmelliğe ulaşmak için gayret gösterir ve mükemmelliğe ulaşanların içinde beni hakikaten bilen birisi zor çıkar. So maybe you can read the purport you in Turkish. Everybody speaks Turkish, yeah? English is needed? Should I read in English? Yeah? Okay. There a purport by His Divine Grace Swanisha Prabhupada. There are various grades of men, and out of many thousand, one may be sufficiently interested in transcendental realization to try to know what is the self, what is the body, and what is the absolute truth. Generally, mankind is simply engaged in the animal propensity, namely eating, sleeping, defending, and mating. And hardly anyone is interested in transcendental knowledge. The first 6 chapters of the Gita are meant for those who are interested in transcendental knowledge, in understanding the self, the super self, and the process of realization of by jnana yoga, dhyana yoga, and discrimination of the self from matter. Okay, you can translate. Purport by Şila Prabhupada. Pardon, Şila Prabhupāda'nın açıklaması. Çeşitli seviyelerde birçok insan vardır ve binlercesinin içinde sadece bir tanesi benliğin, vücudun ve mutlak hakikatin ne olduğunu öğrenmeye çalışacak kadar aşkın idrakla yeterince ilgilenir. Beşeriyet genel olarak yemek, uyumak, savunmak ve çiftleşmek gibi hayvani eğilimlerle meşguldür ve aşkın bilgiye ilgi duyan birisi çok zor çıkar. Gita'nın ilk 6 bölümü benliği, üstün benliği ve jnana yoga, dhyana yoga ve benliğin maddeden ayırt edilmesini anlama konusunda aşkın bilgiye ilgi duyanlar içindir. However, Krishna can be known only by persons who are in Krishna consciousness. Other transcendentalists may achieve a personal Brahman realization. For this is easier than understanding Krishna. Krishna is the supreme person, but at the same time, he is beyond the knowledge of Brahman and Paramatma. The yogis and jnanis are confused in their attempt to understand Krishna. Although the greatest of the impersonalists, Shripad Shankaracharya, has admitted in his Gita commentary that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, his followers do not accept Krishna as such, for it is very difficult to know Krishna even though one has transcendental realization of impersonal Brahman. Krishna is the Supreme Personality of Godhead, the cause of all causes, the primeval Lord Govinda. Ishvara Parama Krishna Sachit Ananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarva Karana Karanam. It is very difficult for the non-devotees to know him.
Although non-devotees declare that the path of bhakti or devotional service is very easy, they cannot practice it. If the path of bhakti, it is so easy as the non-devotees class of men proclaim, then why do they take up the difficult path? Actually, the path of bhakti is not easy. The so-called path of bhakti practiced by unauthorized persons without knowledge of bhakti may be easy, but when it is practiced factually according to the rules and regulation, the speculative scholars and philosophers fall away from the path. Srila Rupa Goswami in his Bhakti Rasamrita Sindhu, Shruti Smriti Puranadi Pancharatra Vidhi Vina Kantiki Harer Bhaktir Utpataiva Kalpati. Devotional service of the Lord that ignores the authorized Vedic literature like Upanishad, Purana, and Narada Pancharatra is simply a necessary disturbance in society. Ancak Krishna, sadece Krishna şuna sahip kişiler tarafından bilinebilir. Diğer aşkın kişiler Krishna'yı anlamaktan daha kolay olan gayri şahsi Brahman'ı idrak edebilirler. Krishna her şeye kadir şahıstır, fakat aynı zamanda o, Brahman ve Paramatma bilgisinin ötesindedir. Krishna'yı anlamak konusunda gösterdikleri gayret sonucunda yogilerin ve giyenlerin kafaları karışır. Gayri şahsiyetçilerin en büyüğü olan Şiripad Sankaracharya'nın kendi Gita yorumunda Krishna'yı Tanrı Yüce Şahsı olarak kabul etmesine rağmen onun taraftarları Krishna'yı Tanrı Yüce Şahsı olarak kabul etmezler. Çünkü kişi gayri şahsi Brahman hakkında aşkın bir idrake ulaşmış olsa bile Krishna'yı bilmesi çok zordur. Krishna ilk Tanrı Govinda, bütün sebeplerin sebebi Tanrı'nın yüce şahsıdır. İşvara Parama Krishna Satchit Ananda Vigraha Anandir Adil Govinda Sarva Karana Karana. Ona adanmamışların onu bilmesi çok zordur. Adanmamış kişiler Bhakti veya adanma hizmeti yolunun çok kolay olduğunu söylemelerine rağmen bunu uygulayamazlar. Eğer adanmamışların iddia ettiği gibi Bhakti yolu çok kolaysa neden kendileri zor yolu seçmektedirler? Bhakti bilgisinden yoksun olan bazı otoritesiz kişiler tarafından uygulanan sözüm ona Bhakti yolu kolay olabilir. Fakat Bhakti kural ve şartlarına göre uygulandığı zaman tahminci entelektüeller ve filozoflar bu yoldan kolaylıkla saparlar. Srila Rupa Goswami Bhakti Rasamrita Sindhusu'nda 1.201 şöyle yazmıştır. Shruti Smriti Pranadi Pancharatra Vidhim Vina Aikantiki Hareya Bhaktir Utpatayaiva Kalpati. Upanishadlar, Puranalar ve Narada Pancharatra gibi otoriteli Vedic literatürlerini inkar eden bir tane adanmış hizmet toplum içerisinde gereksiz bir rahatsızlık yaratır. It is not possible for the Brahman realized and personalist or the Paramatma realized yogi to understand Krishna, the Supreme Personality of Godhead, as the son of Mother Yashoda or the charioteer of Arjuna. Even the great demigods are sometimes confused about Krishna. Mohyanti ya suraya mamtu vidana kashana. No one knows me as I am, the Lord says. And if one does not know him, then samahatma sudurlabha. Such a great soul is very rare. Therefore, unless one practices devotional service to the Lord, one cannot know Krishna as he is, tattvataḥ. Even though one is a great scholar or philosopher, only the pure devotees can know something of the inconceivable transcendental quality in Krishna. His being, the cause of all causes, his omnipotence and opulence, and his wealth, fame, strength, beauty, knowledge, and renunciation,
because Krishna is benevolently inclined to his devotees. He is the last word in Brahman realization, and the devotees alone can realize him as he is. Therefore it is said, Atashi Krishna namadi na bhavat griyam indri sevan mukhi jivado swayam eva spurati yataha. No one understands Krishna as he is by blunt material senses, but he reveals himself to the devotees, being pleased with them for their transcendental loving service unto him. Bhakti rasamritasya. Brahman'ı idrak etmiş bir gayri şahsiyetçinin veya Paramatma'yı idrak etmiş olan bir yoginin Tanrı Yüce Şahsı Krishna'yı Yaşada Ana'nın oğlu olarak veya Arjuna'nın savaş arabasının sürücüsü olarak anlaması mümkün değildir. Büyük yaratanlar bile Krishna hakkında şaşkınlığa düşerler. Bu yanti yat surayaha. Mam tu vedana kaşçana. Tanrı beni hiç kimse olduğum gibi bilemezler. Ve eğer onu bilen birisi çıkarsa o zaman sa mahatma sudurlabaha. Böyle bir ruh çok nadirdir. Bundan dolayı Tanrı'ya adanmış hizmet sunmaksızın kişi büyük bir alim veya filozof olsa bile Krishna'yı olduğu gibi tattvataḥ bilemez. Onun her şeye kadirliğinde gizli olan bütün sebeplerin sebebi olmasındaki ve onun zenginliğindeki, şöhretindeki, gücündeki, güzelliğindeki, bilgisindeki ve feragatindeki akıl almaz aşkın nitelikleri sadece Krishna'ya adanmış saf bir kul bilebilir. Çünkü Krishna kendisine adanmış kullarına çok yardımcı olur. O Brahman idrakindeki son sözdür ve sadece ona adanmış kullar onu olduğu gibi bilebilirler. Atashi Krishna namadi na bhavet grayam indriyai. Sevan mukhehi jivadau svayam eva supurati adaha. Körelmiş maddi duyularla hiç kimse Krishna'yı olduğu gibi anlayamaz. Fakat o kendisine sunulan aşkın sevgi hizmetinden memnun kalarak kendisini adanmış kuluna açar. Bhakti Rasamrita Sindhu 1-2-234. Thank you. So I read the verse again. Manuṣyāṇāṁ sahasreṣu kaścid yatati siddhāye yatatām siddhānāṁ kaścid vetti tattvataḥ. Out of many thousands among men, one may endeavor for perfection, and of those who have achieved perfection, hardly one knows me in truth. Kıtayı tekrar okuyoruz. Binlerce kişinin içinde bir kişi mükemmelliğe ulaşmak için gayret gösterir ve mükemmelliğe ulaşanların içinde beni hakikaten bilen birisi zor çıkar. Ommagyanatimirandasya gananjana shalakaya chaksur militam yena tasma shri ravi namaha Shri Chaitanya manubhishtam stapitam yena bhutale svaya rupa kadamayam vadanti spadantikam Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Gaura Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Anyone who is here for the first time? İlk defa bugün programa gelmiş olan kimse var mı acaba? Great souls. Harika ruhlar. Thank you for coming. Geldiğiniz için teşekkürler. In the family of devotional practitioner. Adam ve hizmetini pratik edenlerin ailesine hoş geldiniz. They know before Krishna consciousness? Krishna bilincini daha önce duymuş muydunuz acaba? Evet. Okay, I understand. Yes. Thank you. So this verse is very, actually this very famous verse. Bu kıta aslında çok ünlü bir kıta. And it's very to learn it also. What I do, I learned these verses at home. I always put the verses in the wall, in the kitchen, in the room, in the bathroom, where I shave, and I always look and repeat 2-3 times, and after some time it enters.
Ben bu kıtaları hep evde çalışıyorum, onu duvara yapıştırıyorum, banyo yaptığım yere koyuyorum, tıraş yaparken görebiliyorum. Böyle tekrar ediyorum devamlı ve nihayetinde de kafama yerleşiyor. Sanskrit language is very beautiful language. It's demigod's language. Sanskrit dili çok güzel bir dil ve yarı tanrıların kullandığı dil. And you learn also word by word, then you can memorize better. Eğer kelime kelime öğrenirseniz de daha iyi bir şekilde ezberleyebilirsiniz. Yeah, like for example, manuṣyāṇāṁ. The word manuṣyāṇāṁ comes from the word manush. Manush means man. It comes from the English word also man. Man, manush, manuṣyāṇāṁ. So etymologically, all the languages of the world are coming from Sanskrit. Manuṣyāṇāṁ kelimesine baktığımızda bu manuş'tan geliyor, yani insan oğlu demek ve men de aynı kökten geliyor. Etimolojik olarak baktığımızda aslında bütün diller Sanskrit dilinden geliyorlar. There is also a book is called manuṣyāṇāṁ, the first book written for the humanity. So the first man who studied the laws is called Manu. Ve manuṣyāṇāṁ diye bir kitap da var. Bu da insanoğlu ile ilgili olarak yazılmış olan ilk kitap. And that's Ve why onun da ismi Manu'ydu, yani insanların babası. And that's why the word man exists in English dictionary. O yüzden de İngilizce sözlükte bu men kelimesiyle karşılaşıyoruz. So the word sahasreṣu is thousand. Sahasreṣu kelimesi 1000 demek. Yatati is a verb to attain. Yatati bir fiil ve ulaşmak anlamına geliyor. Siddhaye means perfection. Siddhaye mükemmellik demek. We say siddhi, mystical power, siddhi. Siddhiler örneğin mistik güçler. And then tattvataḥ is the truth, tattva. Tattvataḥ gerçek demek. Mam means to me. Mam da bana demek. So here Krishna is giving a very good explanation about those who want to know him. Krishna burada kendisini bilmek isteyenlere çok güzel bir açıklama veriyor. And he said that amongst thousands and millions and maybe billions, Ve diyor ki binlerce, milyonlarca, belki milyarlarca kişi içerisinde you will find maybe one who wants to understand God. onların içinde belki bir kişiyi bulabilirsiniz Tanrı'yı anlamak isteyen diyor. And hardly you will find. Ve zor çıkar diyor yani bunların içinde. And if you find, that is very, very rare. Ve bunu bulursanız da bu çok çok nadir olacaktır. The word is called durlabam. Durlabam means very rare, very. Oradaki kullanılan kelime de durlabam. Durlabam da çok çok nadir olan demek. And I can see that you are all very fortunate. Ve görüyorum ki siz hepiniz çok talihlisiniz. Because you are here Çünkü buradasınız. to hear about Krishna. Krishna hakkında duymak için. And it is not by chance. Ve bu da şans eseri olan bir şey değil. It's surely by beautiful and very nice effort you did in past life or in this life. Bu mutlaka sizin çok güzel yaptığınız bir çabadan kaynaklanıyor. Ya bu hayatta ya da önceki hayatlarda. And this is called Mahatma. Mahatma means great soul. Ve buna da Mahatma deniyor. Mahatma yüce ruhlar demek. Everybody knows Mahatma Gandhi. Herkes Mahatma Gandhi'yi tanıyordur. But Prabhupada gave the example what means Mahatma is great soul, is the devotee of the Lord. Ama Şrila Prabhupada Mahatma'nın yüce ruhun aslında Krishna'nın adananı anlamına geldiğini söyledi. So in Bhagavad-gītā there are so many verses about what is Mahatma. Bhagavad-gītā'da Mahatma'nın ne olduğuna dair birçok farklı kıta var. So to understand the Krishna, it's not theoretical or to study the books or to speculate. It's not that. Krishna'yı anlamak teorik bir şey değil, kitap okumakla anlamıyor, olmuyor ya da spekülasyonla elde edilecek bir şey değil. To understand God is only by devotion, bhakti. Tanrı'yı sadece adanmayla, bhaktiyle bilebiliriz. So
when you go purchase valuable things, diamond for example, or gold, you will not see many people in that shop. Elmas veya altın almaya gittiğinizde, bunun gibi değerli taşlar almaya gittiğinizde o dükkanda, kuyumcuda çok fazla kişinin olmadığını göreceksiniz. Because it's valuable, you have to bring a lot of money. Çünkü onları satın alabilmek için çok paraya sahip olmanız gerekiyor. Bunlar çok değerliler. So the same thing, to become Mahatma, to understand God, you should also sacrifice many things. Aynı şey Mahatmalar için de geçerli. Tanrı'yı anlamak için çok şeyden vazgeçmek gerekiyor. And understand what is life. Ve yaşamın ne olduğunu anlamak. Prabhupada gave the example of Janma, Mrityu, Jara, Vidhi, birth, old age, disease and death. These four misery of life, you must understand them. Ve şimdi Prabhupada da bu örneği verdi, yani doğum, ölüm, yaşlılık, hastalık. Bizim yaşamın bu 4 ızdırap verici unsurunu anlamamız gerekiyor. So in society, the people try to solve the problem, but they forget these four main problems. Bu toplum içerisinde insanlar bazı problemlerle uğraşıyorlar ama bu gerçek 4 problemi unutuyorlar, esas 4 problemi. So those who solve problem of death, problem of birth, problem of old age and disease is liberated, free. Bu yaşamın 4 problemini, doğumu, ölümü, yaşlılığı ve hastalığı çözen kişi özgürleşmiş olan bir kişidir. He will not come back again in this world. Finish. Ve bu dünyaya tekrar geri dönmez o kişi, bitmiştir artık. Just imagine, you have one chance is given to you now because you have this human form of life. Is the only opportunity given in one lifetime. Ve düşünün, bu size verilmiş olan bir şans. Sadece bu insan hayatında elde edebileceğiniz bir şans ve bir kere sahip oluyorsunuz. So we should not miss it. O yüzden bunu kaçırmamamız gerekir. And we have to endeavor for that, so that when we leave this body, we will not come back to suffer again. Ve bunun için çaba göstermeliyiz, çünkü bu bedeni terk ettiğimizde tekrar acı çekmek için dönmek zorunda kalmayacağız. The first 6 chapter of Bhagavad-gītā, it's all about how to attain the yoga, mystical Ashtanga yoga, how to control the mind and the senses. The first 6 chapters. Bhagavad-gīta'nın ilk 6 bölümü bununla ilgili. Nasıl zihni kontrol edersiniz, Ashtanga yogada nasıl ilerlersiniz, bunlar hakkında. But the 7th chapter we are studying is how to understand God. Ama 7. bölüm Tanrı'yı nasıl anlayabileceğimizle ilgili. Who you are. Kim olduğumuzla ilgili. What is your relation with God? Tanrı ile ilişkinizin ne olduğunu. What is asked you do. What is your role in this life? Ve bu yaşamdaki oynamanız gereken rolün ne olduğu ile ilgili. So you have to free yourself. Yani kendinizi özgürleştirmeniz gerekiyor. This is what about Bhagavad-gītā is a dialogue speaking to you, telling you you are entangled. Bhagavad-gītā bir diyalog ve o sizinle konuşuyor, size hitap ediyor ve diyor ki dolanıp durmuş durumdasınız. You are in a bandage. Bir You are bağ, in the prison. bir bağ içerisindesiniz, bir hapishanedesiniz. So how you free yourself? Kendinizi buradan nasıl çıkaracaksınız? Not by polishing the bird cage. You know, the person has a beautiful cage and every day he polishes the cage. Kuş kafesini parlatarak değil, yani bir kişinin güzel bir kafesi vardır ve her gün onu parlatır. Bu şekilde kurtulamazsınız. But the bird, he wants to be free. He wants to open the door and go in the air, in the trees. Ama kuş özgür olmak istiyordur, yani havalanmak, uçmak ve ağaçlara konmak istiyordur. So the living entity, he is polishing his body. He is always look after his body. Canlı varlık da devamlı bedenini parlatıyor, hep onunla ilgileniyor. Because he is thinking that if I can get pleasure from my body, I am happy. Çünkü öyle düşünüyor, yani eğer bedenimle zevk alabilirsem mutlu olacağım diye düşünüyor. But this happiness is false happiness.
Ama bu mutluluk sahte bir mutluluk. Yes. Evet. This Bhagavad-gītā said that pleasure which looks pleasure actually is a poison. Bhagavad-gītā diyor ki bu zevk gibi görünen şey aslında bir zehir. And which appears as a poison is the nectar. Ve zehir gibi görünen şey de bir nektar. Because in this life, the people are more tended to enjoy the body very easily and quickly. Çünkü bu dünyada insanlar bu bedenden çok kolay bir şekilde ve çok hızlı bir şekilde zevk almaya eğilimliler. And they are lazy about to free the soul. Ve ruhlarını özgürleştirme konusunda ise tembeller. And the soul is asking, please give me spiritual food. Ruh da onlardan aslında hep spiritüel bir yiyecek istiyor. Lütfen bana bunu ver diyor. And you're giving material food. Ve siz ona devamlı maddi bir yiyecek veriyorsunuz. And the soul is unhappy. Ruh da mutlu olmuyor. So when we say reincarnation, what means this word, reincarnation? Ve reenkarnasyon dediğimizde bu kelime ne anlama geliyor? That means the soul is inside the body. We are incarnated inside. The soul is trapped, is a prison in the body. Bu bedenin içinde ruhun hapsolduğu anlamına geliyor. Biz bunun içine enkarne olmuş durumdayız. And our duty is to free ourselves. Bizim şimdi kendimizi özgürleştirmemiz gerekiyor. And the only means God, Krishna, said Bhagavad-gītā, become my devotee. Ve Krishna Bhagavad-gītā'da bunun yolunun ne olduğunu açıklıyor. Benim adananım ol diyor. Offer your obeisances to me. Bana diyor hürmetlerini sun. Worship me. Bana ibadet et. Offer flower, Bana food, water. çiçek sun, su sun. And it's very easy, not difficult. Ve bu çok kolay, zor değil. So this dialogue of Bhagavad-gītā is for us. Bhagavad-gītā'da konuşulan bu diyalog bizim için. For all living entities. Bütün canlı varlıklar için. It's not for Hindus. It's not Hintliler true. için değil. It's not for Russian. Ruslar için de değil. Not for Turkish. Türkler için de değil. But for all living entities. Ama bütün canlı varlıklar için. This is a spiritual language which only the soul can understand. Bu sadece ruhun anlayabileceği spiritüel bir dil. Prabhupada even said, if someone is attracted, even a child can dance enthusiastically. Şöyle Prabhupada bir kişinin bu çekimi duyduğunda bir çocuğun dahi çok hevesli bir şekilde dans edebileceğini söylemiş. Even sometimes even dogs, animals, they realize that. In Harinam we see sometimes dogs maybe chanting and dancing. Yes. Bazen Harinam sırasında köpeklerin de hani bu çekime kapıldıklarını görüyoruz. Onlar da dans ediyorlar ve sanki mantrayı söylüyorlar. So actually it's very serious subject matter, and it's a really subject matter, very serious. Ve aslında bu çok ciddi bir konu. Yani gerçekten çok ciddi bir konu bu. It's like a person who is very sick. Bu çok hasta durumda olan bir kişinin durumuna benziyor. He is admitted in the hospital. Hastaneye kaldırılmış durumda. On the table of surgery. Ve ameliyat masasında yatıyor. And the doctor has a bisturi. Ve doktorun da elinde bisturi var. At that moment, it's very, very risky because the doctor has to do his job very nicely, otherwise the person will die. Ve o anki durum da çok ciddi. Doktorun da işini çok iyi bir şekilde yapması gerekiyor o anda. Yoksa o kişi ölebilir. So our position in this world is like this. We are all in hospital. Ve bizim bu dünyadaki durumumuz da bu. Hepimiz bir hastanede This bulunuyoruz. material world is a hospital, big hospital. Bu maddi dünya bir hastane, büyük bir And hastane. we are all sick, Ve hepimiz de hasta durumdayız. very sick. Çok hasta durumdayız. And we had very nice, good chance. We have spiritual masters
guides, spiritual guides, who can cure our disease. Biz de çok şanslıyız. Manevi öğretmenlerimiz var ve onlar bizim bu hastalığımızı iyileştirebilecek durumdalar. But if we follow God's instruction, then everything will be perfect. Ve bizler Tanrı'nın talimatlarını takip edersek her şey mükemmel olacak. There will be only good, Sadece iyi şeyler olacak. no surprise. Hiçbir sürprizle karşılaşmayacağız. And God, He promised in Bhagavad-gītā, never my devotee will perish. Never, never. Ve Rab de Bhagavad-gītā'da adananın hiçbir zaman ortadan kaybolmayacağına dair bir söz veriyor. So you have the best friend. It's God. En iyi arkadaşa sahipsiniz, Tanrı'ya. Everybody can leave you. Your wife can leave you. Your husband can leave you. Your friend can leave you. But God never leaves you. Herkes sizi terk edebilir. Eşiniz, karınız, kocanız, arkadaşınız. Ama Tanrı bunu hiçbir zaman yapmayacaktır. Because He is in your heart. Çünkü o sizin kalbinizdedir. He is always with you. And even He knows your past. Her zaman sizinledir ve sizin geçmişinizi dahi bilir. You have forgotten your relation with Him, but He knows, He remembers who you are, what have you done before. O siz onunla ilişkinizi unutmuş olabilirsiniz ama unutmamıştır. O biliyordur geçmişte nasıl bir ilişkiniz olduğunu, ne yaptığınızı. And He's waiting patiently when you turn towards Him. Ve sabırla sizin ona dönmenizi bekliyordur. It's just like a father who is very rich man, has a beautiful house, but the child turns to be a rebellion. He leaves the house and he become junkie, sleeping in the street, taking some marijuana or I don't know, drinking, hunting and doing so many funny things in the world, and he becomes dirty, no shower, no cutting hair, no cutting nails, no good clothes, and he's loitering in the street. Aynı böyle iyi bir babanın çocuğuyla ilişkisine benzer bu. Babanın çok güzel bir evi vardır, çok lüks bir yeri vardır ama oğlu isyan etmiştir ve sokaklarda yaşamayı tercih etmiştir ve o bir serseri olmuştur. Yani bir şeyler içmektedir, marihuana vesaire ya da içki içmektedir ve yerlerde sürünmektedir. And do you think one day that man or boy, he decided, oh, I had before nice home, nice bed, nice bathroom, nice food. Let me go again in my home. Do you think the father would say, no, 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 don't enter. It's forbidden. Do you think the father would say that? Abi bir gün çocuk kendine gelirse ve derse ki, benim aslında hoş bir evim vardı, hoş bir yatak odam vardı, bir banyom vardı diye düşünüp evine geri dönmek istese, babası ona hayır, hayır, hayır geri gelme der mi yani? Bunu düşünebiliyor musunuz? Because God is all merciful. Çünkü Tanrı en merhametli olandır. He loves His servant, His mankind. O yani hizmetkarlarını, insanlığı seviyordur. And any moment the door is open. Kim girmek isterse kapı onun için açıktır. So that's why our movement has temples all over the world. O yüzden bizim hareketimizin bütün dünyanın her yerinde tapınakları var. And it's open to all people. Ve bütün insanlara açık bu tapınaklar. They come, they sing, they chant, they take food, they associate with devotees, and they go home with heart full of happiness. Onlar gelirler, mantra söylerler, yemek yerler, dans ederler ve sonra evlerine kalpleri mutlulukla dolu bir şekilde geri dönerler. And that's what God wants. He wants us to be happy. Tanrı'nın da istediği şey budur. Bizim mutlu olmamızı ister. He knows we are already suffering so much, so much, so much. O zaten bizim hali hazırda çok acı çektiğimizi, çok acı çektiğimizi biliyordur. Just few moments with devotees, with the transcendentalists is enough to take away all our misery. Transcendentalistlerle, adananlarla geçirilen birkaç an bile bizim bütün acılarımızın, bütün ıstıraplarımızın ortadan kaybolması için yeterlidir. Actually, this association is more important than anything else. Aslında bu birliktelik her şeyden daha değerlidir. If you are small
you associate with someone is big, you feel protected. Siz eğer küçükseniz ve kendinizden daha büyük biriyle birlikteyseniz, onunla birlikte kuruyorsanız korunuyor hissedersiniz. You are small, but when you take airplane, Airbus 7.3, very big. How much powerful that airplane? It takes 10,000 kilometers hour. How? Yeah, that's really powerful. Siz küçüksünüzdür ama bir uçağa bindiğinizde Airbus 743 gibi o çok hızlıdır ve çok güçlüdür. Yani saatte 10.000 kilometre hızında hareket etmektedir ve sizi uçurur wow diye. So God is great. Tanrı da harikadır. But you must know how great He is. Ama siz onun ne kadar harika olduğunu bilmelisiniz. You have to hear Bunu duymanız gerekiyor. and read. Ve okumanız gerekiyor. And then you will realize the greatness of God. Sonra da onun harikalığını, mükemmelliğini fark edeceksiniz. But actually God said, in truth, no one knows me incomplete. It's impossible to know God incomplete. Impossible. Ama Tanrı bunu kendisi söyledi yani. Beni tam olarak bilmek mümkün değildir dedi. Oldu. Bütünüyle bilmek Tanrı'yı mümkün değildir. But if you know God about something, it's enough. Ama Tanrı ile ilgili bir şey bilseniz bile bu yeterlidir. The gopis, they are not versed in the scripture as the Brahmana, but because they have devotion, they are the most elevated. Yüce olan hizmetkarlarıdır Tanrı'nın. So everything is about love. Her şey aşkla ilgili. Bhaktyamamma vijananti yashmin chasmi tattvataḥ. Krishna say, only by devotional service you can know me in truth. Krishna sadece adamlı hizmetiyle beni gerçekten bilebilirsin. And sometimes even great devotees, they are confused. Brahma was confused. Shiva was confused. Indra was confused about the greatness of God. Ve büyük adamların bile bazen kafası karışır yani. Rab Brahman'ın, Rab Shiva'nın bile kafası karışmıştır. Arjuna was confused in universal form when he asked to see Krishna. He saw the universal form. He was confused. He said, I don't want this. I want to see you as a person. That's it. Arjuna'nın da yani Tanrı'nın evrensel formunu gördüğünde kafası karışmıştı. Bunu görmek istemiyorum demişti. Bana kendin gibi görün. So the process is very easy. You chant Hare Krishna, you pray, in any language. You can chant Hare Krishna, but if you don't want, you can chant other names. It's the same. Bu süreçte çok kolaydır. Yani Hare Krishna mantrasını söylersiniz ya da bunu söylemek istiyorsanız herhangi bir dilde zikredebilirsiniz. And then you associate with person who wants to love God, and then you become a lover of God. Dua edersiniz ve sonra Tanrı'yı seven kişilerle birlikte kurarsınız. And then your life will be transformed 100%. Ve sonra yaşamınız %100 değişir. The way you eat, the way how you dress, the way how you talk, the way how you sit, the way how you work, the way how you think, everything will be spiritualized. Krishna's eyes. Yemek yiyişiniz, giyinişiniz, oturuşunuz, kalkışınız, düşünüşünüz, iş yapış şekliniz, her şey spiritüelleşir ve Krishna'laşır. Thank you very much. If you have any question or commentary, please feel to ask anything you want. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Herhangi bir sorunuz varsa ya da herhangi bir yorumunuz varsa lütfen sorabilirsiniz. And this verse is very good. You can learn it. I think it will be very good for you if you learn it, because like this you can meditate on what Krishna said. Ve bu kıtayı öğrenmek de sizin için çok iyi olacaktır. Böylelikle Krishna'nın söylediği şeyler üzerine meditasyon yapabilirsiniz, ezberlersiniz. Yes, Prabhu, thank you. Скажите, почему так мало людей вообще интересуется духовностью? Это же основная цель жизни. Люди проходят мимо нее легко так, не задумываясь ни о чем, продолжают колесо сансары
So he's asking if spirituality is the main purpose of life, why there are so few people who are interested in it, and why there are so few people who want and try to be spiritual and remain trapped in the wheel of samsara. If spirituality is the main aim of life, why are there so few people who are interested? There are so many. Why are there so less people? Less. Yes. Why so little amount of people who are interested in spirituality? Good question. Thank you. Spiritüellik eğer yaşamın temel amacıysa, o zaman neden bu kadar az kişi bununla ilgileniyor? Good question, because actually there was how in French it's called sondage, in English when they make comparison. They saw that in temples, mosques, worshipper places, there are more women than men in these places. Bir karşılaştırma yaptıklarında bunu görmüşler. Tapınaklarda ya da camilerde kadınlar daha büyük oranda bulunuyor erkeklere kıyasla. So the people, they become more all this technology. We have very easy life, publicity everywhere, and life maybe become better. Yani aslında teknolojinin ilerlemesiyle beraber ve yani yaşam şeklinin değişimiyle beraber insanlar daha materyalist bir hale geldiler. Yaşam daha kolaylaştı. Birçok şeye daha kolaylıkla ulaşılabilir hale geldi. In a former time, in difficult time, especially in the war, people become more pious, more spiritual, because they see death, they see misery, they see so many horrible things, and they remember God. Önceki zamanlarda, daha zor zamanlarda, özellikle de savaş zamanlarında insanlar daha çok Tanrı'ya sığınıyorlardı. Çünkü ölümü görüyorlardı ve acıları, ızdırapları görüyorlardı. Daha erdemli oluyorlardı. So when everything is going nice, comfortable, tendencies, we forget God. Her şey iyi gittiğinde bizim genel eğilimimiz Tanrı'yı unutmak oluyor. And when things become difficult, oh my God, oh my God, oh my God. Ve bir şeyler zorlaştığı zaman da oh Tanrım, ah ya Rabbim. And so sometimes difficulties comes to remind us there is shelter, God. Bazen de bu zorluklar bize bunu hatırlatmak için oluyor. Yani bir sığınağımız olduğunu, Rabbin olduğunu. No one likes wars, no one likes earthquake, no one likes, but these things comes. Kimse savaştan hoşlanmıyor ya da depremlerin olmasını istemiyor ama bu şeyler oluyor. And then we realize, yes, I am a spiritual soul, I can be finished in 1 second. Ve biz de o zaman bunu fark ediyoruz. Evet, ben ruh canım ve bir anda yaşamım sona erebilir. So now, even in the spiritual planets, it happens also that even demigods forget God, what to speak of you and me. Spiritüel gezegenlerde bu gerçekleşebiliyor. Yaratılanlar bile Tanrı'yı unutabiliyor. Bırakın sizi beni. When they have very pleasure, nice, comfortable life, they forget Krishna. Çok zevke düşkün bir yaşam yaşadıklarında, çok rahat olduklarında Krishna'yı unuturlar. So we have to be intelligent. You have to be more careful even when you are in a nice situation. You should give more time to God in that time. Bizim zeki olmamız gerekiyor. Hatta iyi bir durumdayken daha da dikkatli olmamız gerekiyor ve Tanrı'ya daha çok zaman ayırmamız gerekiyor. Because everything can happen in 1 second. Çünkü her şey bir anda değişebilir. So you have to be ready at any moment to leave your body. Ve her an vücudunuzu, bedeninizi terk etmeye hazır olmanız gerekiyor. Padam padam yavipadam natesham. Every step there is danger. Her bir adımda tehlike var. So why there are less people believing in God? Because the society is totally changed. Neden daha az kişi Tanrı'ya inanıyor? Çünkü toplum tamamen değişmiş bir durumda. In the school,
they don't finish, they don't teach God consciousness. Okullarda Tanrı'yı öğretmiyorlar, Tanrı bilincini vermiyorlar çocuklara. Parents are very busy, Anne babalar Working. çok meşguller, çalışıyorlar. working very hard. Çok, They don't talk to their children. çok çalışıyorlar ve çocuklarıyla konuşmuyorlar. And they are always in this gadget of iPhone, and so they don't talk with the other children. Çocuklar da devamlı tabletleriyle meşguller, hep telefonlarıyla oynuyorlar ve diğer çocuklarla da konuşmuyorlar. But the main thing, we forget God because we don't have spiritual education. Ve bizim Tanrı olmamızın en önemli nedeni de spiritüel bir eğitimden geçmiyor olmamız. That's why Krishna consciousness, God consciousness is here in Turkey, in Istanbul, to give this chance to people to be educated in spiritual topics. O yüzden de Tanrı bilinci, Krishna bilinci burada, İstanbul'da şu anda var ve bize aslında spiritüel bir eğitim vermek için burada bulunuyor. There is one verse in Śrīmad Bhagavatam. It says that you cannot become a spiritual master, a father, or a teacher if you cannot free those who are subordinate to you. Yes. Şimdi Bhagavad-gītā'da bir kıta var. Eğer bir kişi kendine tabi olan kişileri özgürleştirecek durumda değilse o kişinin baba olmaması, manevi öğretmen olmaması ve öğretmen de olmaması gerekir deniyor. To make a child is very easy. It's only 1 second. You can bring a child in this world. Bir çocuğu bu dünyaya getirmek 1 saniye sürüyor. But you have to give him education. What kind of education? Spiritual education. You should free this boy or this girl who comes in this world. You should give her education that she never come back again. Ama ona eğitim vermeniz gerekiyor. Nasıl bir eğitim vermeniz lazım? Yani bu dünyaya tekrar gelmeyeceği, gelmemesi için ona spesifik bir eğitim vermeniz gerekiyor. Now we have universities. What means university? University means to study the universe. But these universities, Prabhupada said, they are universities of ignorance. Ignorance. Universities of ignorance. Bizim üniversitelerimiz var. Bu evreni anlamak için olmalı aslında. Ama Şrila Prabhupada diyor ki bu üniversiteler şu anda tamamen cehalet içindeler. They study everything. How the insect live, how this, how this. They study every aspect, but they don't study the soul. Her şeyin üzerine araştırma yapıyorlar, böceklerin yaşamı vesaire ama ruhu araştırmıyorlar. Prabhupada was very angry. He was in Russia. He was talking with a big professor, Potovsky. He is one of the famous professors in Russia, in Moscow. And he said, Swamiji, I don't believe that after death there is life. When the body is finished, it's finished. Şimdi Prabhupada çok öfkelenmişti. Rusya'da bir profesörle konuşuyordu ve orada çok ünlü bir, bilinen bir profesördü bu. Profesör Potovsky. Ve Potovsky. Ve o da diyordu ki, Swamiji ben ölümden sonra bir yaşam olduğuna inanmıyorum. Ölümle birlikte her şey bitiyor dedi. Now there are so many Potosky in France, in Germany, in England, maybe in Turkey. So many. They have the theory of Big Bang, and they have this evolution, Darwin, and so many. And then people get confused. Then they forget the soul. That's why people they are not pious, because God is dead now. Ve bu Potovsky, şimdi Türkiye'de de var, Fransa'da da var, İngiltere'de de var. Onlardan birçok Potovsky'ler oluştu. Ve onlar da bu büyük patlama teorisine inanıyorlar. Yani her şeyin bir anda oluştuğuna inanıyorlar. Ve o yüzden de aslında kimse Tanrı'ya inanmıyor. Kimse erdemli değil artık. Çünkü Tanrı öldü diye düşünüyor. So temples of Krishna consciousness are university of knowledge, and they are free of charge. You have just to come, sit and hear. That's it. The only price. Ve Krishna bilinci tapınakları da aslında bu spiritüel eğitimin verildiği kurumlar ve bu eğitimde ücretsiz bir eğitim. Sadece gelip oturup duyabilirsiniz ve öğrenebilirsiniz. Is okay? The answer is thank you. Hare Krishna.
Bu cevap yeterli oldu mu sizce? I have a question. Yes. Thank you very much for nice class. Benim bir sorum var. Bu güzel ders için teşekkür ediyorum. So in the verse, it is said, it is very rare who knows Krishna. Bu kıtada Krishna'yı bilen bir kişinin çok çok nadir olduğu söyleniyor. In truth. So how can we find these rare souls around us? Peki biz bu nadir ruhları etrafımızda nasıl bulabiliriz? This question is, you find the answer in Bhagavad-gītā. Biz bu sorunun cevabını Bhagavad-gītā'da buluyoruz. The chapter 4, verse 34. Tadvidhi pranipatina pariprashna sevaya upadyakshanti te gnanam gnaninas tattvataḥ. If you want to know the absolute truth, you have to approach a spiritual master who have seen the truth. You have to serve him with humble and submissive, and he will reveal to you this absolute truth. Tattvataḥ. Bu sorunun cevabını Bhagavad-gītā 4.34'te buluyoruz. Orada manevi öğretmenlerin gerçeği gördükleri ve onların size bunu gösterebilecekleri söyleniyor ve gerçeği bulmak isteyen, mutlak gerçeğe ulaşmak isteyen bir kişinin bir manevi öğretmene yaklaşması gerektiğini söyleniyor. It's not by challenge, but by submissive and authentic inquiry. You want to know Krishna, then Krishna will send you someone who will enlighten you. Ve bunu meydan okur bir şekilde değil, alçak gönüllü bir şekilde, gerçekten gerçeği bilmek ister bir şekilde yapmak gerekiyor. O zaman Krishna bize bu gerçeği gösterecek olan manevi öğretmenleri gönderecektir. God will not cheat you. If you ask, God will give you the answer. Tanrı sizi aldatmayacaktır. Ona sorarsanız gerçekten o size cevabını verecektir. In the Bible, it said that Jesus said that when the son asked a bread to the father, he doesn't give him stone, he gives the bread. Ve İncil'de Hz. İsa bunu söylüyor. Yani çocuk babasından ekmek istediğinde babası ona taş vermez, ekmek yani. So it's everything is in our responsibility. If we want to know God, you have to ask and God will reveal himself. Yes. Aslında her şey bizim sorumluluğumuz. Biz gerçekten Tanrı'yı bilmek istediğimizde ve bunu sorduğumuzda Tanrı bize kendisini gösterecektir. And when you find that person, keep him. Don't leave him. Always be with him in his association. Take his doti. Doti like this, don't leave. Serve him. O kişiyi bulduğunuzda da onun dotisine yapışın, onu bırakmayın. Ona hizmet edin, hiçbir zaman onun birlikteliğinden uzaklaşmayın. You see, a father and the son, they are walking together. And the father gives the hand to the son. So when the son touches the hand of the father, he feels totally protected. No fear. He is totally protected. My father is great person. I am in protection like this. Baby is in his mother's lap. He is totally protected. He knows his mother is here. 100%. This is called love. Ashraya. Shelter. Ashraya. Bir oğulla babanın beraber yürüyüşüne baktığımızda baba oğluna elini verir tutması için ve oğlu da o eli tuttuğu zaman kendini tamamen güvende hisseder. Benim babam harika birisi diye düşünür ve beni koruyacak ve kendisini tamamen korumada hisseder. Aynı bu bebeğin olduğu gibi yani annesinin kucağında oturuyor ve kendisini tamamen güvende hissediyor. Çünkü annem burada, bunu biliyor. And the father don't let the boy take his hand. It's the father who takes the hand. Because if the boy takes the hand, he can leave
the father's hand and he goes away. You understand what I mean? So it's the father who takes the hand like this. It's not the boy who takes the hand of the father. So God is acting like this. God or spiritual master, he takes your hand. You cannot leave. You understand? You cannot escape. He's giving you protection. This is the good point. Ve burada çok önemli bir nokta daha var, yani oğul tutmaz aslında babanın elini, baba oğlun elini tutar. Çünkü eğer oğlu tutsa onu bırakıp bir yere kaçabilir veya gidebilir. O yüzden manevi öğretmen de aynı şekilde bizim elimizi tutar ve kaçmamıza izin vermez. So God consciousness is like an umbrella. Tanrı bilinci bir şemsiye gibidir. You are under the umbrella, water will not touch you. But if you go out of the umbrella, then yes, you get wet. Yani bu Tanrı bilinci bir şemsiye gibidir. Onun altında kaldığınız sürece ıslanmazsınız. Ama dışarı çıkarsanız ıslanırsınız. So we have to stay in the association of those who have seen the truth. O yüzden bizim gerçeği görmüş olanların birlikteliğinde kalmamız gerekir. And they will free you, there is no doubt. Ve onlar sizi özgürleştirecektir. Hiç şüpheniz olmasın. It's just a question of time. Bu sadece bir zaman meselesidir. Thank you, Prabhu. Teşekkürler Prabhu. Teşekkür ederim. Thank you very much. Jai Srila Prabhupada ki Jai. Bhagavad-gītā ki Jai. Oh, Premanandi. Now we invite you for nice feast, prasadam. Yes, Prabhu. Kirtan. We will check more. Oh, chant and then the feast. Yani Rahman, you want to ask? Bravo. Siz dediniz ki ben Cezayirliyim, ondan sonra Fransızım. Neden demediniz şimdi artık Türk olmuşum? You mentioned that you are originally from Algeria, but you lived your life in France. But why did you not mention that you are Turkish now? Oh yes, I have. Thank you for. I have half of my heart in Turkey. Yes, half French and Algeria, and half in Turkey. Since I am married to Turkish lady, so I am also half Turkish. Yes. Evet, Türk bir hanımla evlendim. O yüzden kalbimin yarısı da Türkiye'de, yarısı da Cezayir'de ve Fransa'da. Thank you for the remark. Yes, my heart is in Turkey. Evet, kalbim Türkiye'de. Thank you for good remark. Thank you very much. Bunu hatırlattığın için teşekkürler. His Grace Gaura Bhakta Prabhu ki Jai. Prabhupada ki